Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bit pazarından almış olduğum bir ışıldak var şöyle. 12 ledli. 10 TL'ye aldım bunu. Yani sorun olduğunu biliyordum. Bilerek aldım. Zaten ucuz ama hani kondisyonu biraz daha düzgündü. Ona güvenerekten alıp hobi olarak uğraşmak için sökerim diye düşündüm. Şimdi özelliklerini söyleyeyim. 220 voltla çalışıyor. Büyük ihtimalle içinde kuru tip bir akü var. Ve aküsü bitmiş. Ben hani bittiğini biliyordum ama yine de denemek istedim. Alır almaz prize taktım. En fazla ne kadar gitti? 10-15 saniye falan gitti. Sonra ışıkları söndü hemen. Şu bataryasının dolu hali, bakın hiç ışık vermiyor gibi bir şey. Kameradan da çok belli olmuyor ama vermiyor bir ışık. Şimdi hep beraber isterseniz şunu bir sökelim. Şöyle basit bir devresi var. Dediğimiz gibi içinde kuru tip bir akü var. Bunlar çok dandik oluyorlar. Çok uzun süreli dayanamıyorlar. Şurada 220 ile şarj oluyor. Direkt basit bir devresi var içinde, 220'yi bunun voltajını düşüren. 4 tane diyot var doğrultucu. Şu da düşürücü herhalde. Şimdi bu devreye ihtiyacımız yok bizim. Bu devreyi ve 220 volt bağlantısını söküp alacağız. Şurada da bir on off tuşu var. Bunu kullanabiliriz devrede. Şimdi bu 220'yi alabilmek için burayı sökmemiz lazım. Bu kısma ihtiyacımız olmadığından ve bunu daha sonra belki başka bir yerde kullanabileceğimizden onu söküp alalım değil makinesiyle. Bu batarya da zaten bitik. Bunu da söküp alalım. Şimdi bunu iki türlü yapabiliriz. İstersek buraya bir 18650 pil takarız. Şu araya bir yere girer. Ya da benim tercihim bu tarz şeyleri powerbank ile kullanmak. Şöyle bir powerbank. Bunu da Bitpazar'dan almıştım. 2 hafta önce 10 liraya aldım. Ufak bir arızası vardı. Onardım. Daha sonrasında bantlamak zorunda kaldım. Çünkü bu tarz şeyleri açılmamak üzere yapıyorlar. Kapağını o şekilde bağlamışlardı. Açarken zorladığım için kapağın bağlantı noktalarını kırdım. Bu yüzden tamir ettikten sonra bantlamak durumunda kaldım. Bir Japon yapıştırıcısı da sürebilirdim ama belki daha sonra yine arızalanır diye açması daha zor olmasın. Zaten evde kullanıyorum, dışarıya da çıkarmıyorum. O yüzden şimdilik bantla idare ediyorum. Şimdi işin özeti, ben bunu powerbank ile kullanmak istiyorum. O yüzden direkt bir USB bağlantısı yapacağım buna. Eski bir kablomuz var. iPhone girişli. Bunun ucunu kesip kablosunu buna monte edeceğiz. Daha sonra istediğimiz zaman powerbank ile hiç şarja gerek kalmadan kullanacağız gereken durumlarda. Bu kısmına ihtiyacımız yok. Kesip atalım. Şimdi bu tarz USB'lerde belki biliyorsunuzdur da hatırlatmak istedim gene. Genelde 4 tane kablo olur. 2 tanesi data, 2 tanesi elektrik. USB'ler 5 volt civarında elektrik verir. Şimdi bize gereken burada USB'den elektrik alacağımız için siyah ve kırmızıyı kullanacağız. Beyaz ve yeşil her zaman datadır. Dataya ihtiyacımız yok. Dataları kesip atalım. İhtiyacımız olan siyah ve kırmızı. Kırmızı artıdır, siyah eksidir.
Test için voltmetre, ampermetre özelliği olan bu USB'yi getirdim. Şu an 0 amper akım çekiyor. 4.85 volt elektrik veriyor bu powerbank. Şimdi gördüğünüz gibi burada 3 tane kablo var. Siyah eksi, mavi ve beyaz artı. Şimdi L1 artı demiş, L2 artı demiş. Bu iki kademeli bir tuşu var bunun. Bir tanesi sadece ortadaki 3 taneyi yakıyor. İkinci kademesi hepsini yakıyor. Şimdi USB'nin bağlantılarını yapayım. Ne demiştik? Kırmızı artı, artıları artıya bağlıyorum. Aslında bu devreye de gerek yok. Bu 220 devresi. Bunu buradan alıp bunu ayıracağım. Şu kablolara vereceğim elektriği. Ayıralım. Bu devreyi hurda devrelerimin arasına açacağım. Daha sonrasında bu diyotları kullanabilirim. Şurada bir direnç var, onu kullanırım. Bir led var, onu kullanabilirim. Bunu kenara koyalım. Şimdi USB bağlantılarımızı yapıp led'i çalıştıralım. Şimdi bakın 4.8 volt veriyor. 0 amper çekiliyor. Yakalım ışığımızı. Bakın ilk kademe ne kadar canlı yanıyor. 5.02 voltta 130 miliamper çekiyor. Şimdi tekrar bir kademe daha arttıralım. Hepsini yakalım. Hepsi yandı. 4.93 0.26 amper 260 miliamper çekiyor. Biraz bekleyelim. Artış olacak mı? Bir ısınma var mı? Şu an için bir ısınma yok. Elimle hafif hafif ısındığını hissedebiliyorum. Şimdi bu ledler de çok olmuyor ama bu job ledler var. Onlar anında ısınıyor. Biraz daha bekleyeceğim. Eğer ısınma olmazsa bu şekilde güzel yanıyor. Önceki performansına göre bayağı iyi şu anda. Eğer amperde çok bir artış olmazsa bu şekilde bırakacağım bunu. Belki ondan net belli olmuyor sizde ama gayet güzel yanıyor. Bunu toplayalım bu şekilde. Şöyle düğüm tarzı bir şey yapalım da buraya. Bunu bağladıktan sonra çekildiğinde şöyle şuradan birisi çekerse, bunu zorlarsa bu zorlanıp yerinden kopmasın. Lehimle bağlantılarımızı sağlamlaştıralım. İletkenliğimiz düzgün olsun. Herhangi bir kısa devrenin önüne geçmek için de elektrik bantımıza bantlayalım. Kapatmadan önce bir test edelim yine. Evet, gördüğünüz gibi hepsi yanıyor. Gayet de güzel yanıyor. Evet, birinci kademe, ikinci kademe. Şimdi toplayabiliriz.
Öyle bir şey yok. Şimdi topladıktan sonra bir çalıştıralım. İsterseniz bir de dışarıda deneyelim. Şimdi böyle dışarıya geldik. Yaptığımız feneri test etmek için. Şöyle karanlık gördüğünüz gibi. İlk kademeyi açıyorum. 40-50 metre uzakta bir duvar var. Bakın oraya bile ne kadar aydınlattı. Şimdi bir de ikinci kademeyi açalım. İkinci kademeyi açtık. Gayet net, gayet güzel. Bakın şurada karşıda bir yer var. Karşıdaki duvara tutuyorum yine. Gayet güzel aydınlatıyor. Başarılı.